in a pineapple under the sea. SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he. SpongeBob SquarePants! If nautical nonsense be something you wish, SpongeBob SquarePants! then drop on the deck and flop like a fish. SpongeBob SquarePants! Ready? SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob! Bir League of Legends dürüst şampiyon tanıtımına daha hoş geldiniz. Bugünkü şampiyonumuz Çifte gökkuşağı mı? O ne demek? Drop it. Yeah. Lux. Bugünkü şampiyonumuz Lux. Işık Lady'si. Olumlu ol. Ulan sanki Nikola Tesla Pollyanna'ya çakmış da ortaya bu çıkmış ama koyayım. Her şeye gülen, hepimiz kardeşiz kafasında. Ama başkaları ateş, su, toprak, tahta bükerken kendisi ışık bükerek lazerleriyle sizi kızarmış tavuğa çevirmek isteyen bir psikopat. Olumlu ol. Merhaba durup dururken beni öldürmek isteyen kişi. Tanıştığımıza çok sevindim. Lux'un pasif yeteneğinin adı aydınlanma. Yok lan yok, bu aydınlanma değil. Bu aydınlanma. Lux yetenek atışıyla hasar verdiği kişi de hop. Bir dakika. Ne oluyor lan? Bu cümleyi eskiden de kurmuştum ben ama nerede demiştim ki lan ben bunu? My vision is distorted by my sleazy mind. Too picturesque an image to control this time. My intimate discriminating fears you test. My ignorance of truth is ignoring. Açılın lan, grup varsa ben de varım. Hassiktir. Bunlar babadan oğul nesil herhalde. Bu anasını çocuklara, çocukları babadan oğul nesil herhalde bunlar. Lux yetenek atışıyla hasar verdiği kişide sarı bir ışık kalıntısı bırakıyor ve ona düz vurduğunda bu ışık patlayıp rakibe hasar veriyor. Bu pasifle dünyanın en kolsuz oyuncusu bile hiç zorlanmadan farm yapabiliyor. Ayrıca Lux'ta yıldırımların efendisi varsa ki zaten Bir gram aklı varsa zaten vardır. bunun yaptığı düz vuruş bir değil 2 tane efekt veriyor. Yani normalde 3 hamlede çakan yıldırım bu kaşarla oynarken 2 hamlede çakıyor. Lan! Ulan manyak karı, adamı figüran olarak almıştık. Niye öldürüyorsun lan adamı? Özür dilesen faydası olur mu? Öldüm amına kodumu öldürdüm beni, özür dilemese dalağını siktiğimin yavaş. Hala özür diyor kulumu demezse kaçar. Ne özür ulan, geleceklerin içinden geçtiğimin kızı. Onun şarapçanı sokayım ben çıkarsa cevap. Sukit s**irtme belanı. Tamam YouTube abi tamam. Ya abicim, birini öldürünce ondan özür dileyen insan mı olur lan? Bu psikopatı mahkemeye çıkaralım desek bunun duruşması 2 dakikada bitecek. Bugünkü duruşmamızda karşımızda Lux var. Sayısız insanı canlı kızarttı. Şimdi onu dinleyeceğiz. Evet Lux, bütün bunları neden yaptın? Özür dilesen faydası olur mu? Lux'ın Q yeteneğinin adı ışık bağı. Eşittir Morgana'nın Q'su çarpı 2. Olayı Morgana Q'suyla aynı. Aralarındaki farksa bu Q'nun minnacık daha az AP oranının olması ve bunun bir değil 2 kişiyi tutması. Felaket botlarındaki Morgana Q'sunun daha sade hali gibi. Bu Q yeteneği çarptığı 2 birim 2 saniyeliğine yerine mutlayarak Lux'un AP'sinin %70'i kadar bir hasar almalarını sağlar. İşte tam da bu yüzden bu hero ile ister mid ister sup oynayın, her zaman yetenek gücüne harca abanın.
ne gerek var ki? Yani büyüleri aklında tutmak o kadar zor mu? Mutlu musun? Lux'un W yeteneğinin adı prizmatik bariyer. Riot'un resmi sayfasındaki açıklama şu: Lux değneğini fırlatır ve dokunduğu bütün dost hedeflerin etrafındaki ışığı bükerek onların rakip hasarından korunmalarını sağlar. Bu kadar yani. Riot gayet iyi özetlemiş. Helal lan size, ama yine de aklıma takılan bir şey var. Bunun açıklamasında değneğini fırlatıp çarptıklarına kalkan verir diyor değil mi? O zaman değneği yokken diğer büyüleri nasıl yapıyor bu Lux? Yani aslında Lux bu büyüleri değneğiyle yapmıyor mu? Kısaca demeye çalıştığım şey şu: değneğine gerek var ki. Yani büyüleri aklından yapmak o kadar zor mu? Özellikle takım savaşlarında tüm takıma birden aynı anda kalkan verebilmek savaşın kaderi bakımından acayip OP bir şey. Ki zaten midde bulup oynarken bu W'nun yanında bir de bariyeriniz varsa bu lanet kaloriyi öldürmek Kha'Zix'e kayıcıları kesmekten daha zor hale geliyor. Şu golemleri de kestikten sonra üst koridora bir güzel baskın yapabiliriz. Sonunda bitti galiba. Bu ne lan böyle? Kırmızım doğacak, sen hala gebermedin. Öl lan artık, öl. Sabrımı mı ölçüyorsunuz arkadaş? Yoruldum, ağzına sıçayım, yoruldum da. Bu Lux'ın yeteneğinin adı ışık patlaması. Lux belli bir bölgedeki rakipleri yavaşlatan ve patlayınca büyü hasarı veren bir ışık fırlatır. Rakip oyuncuya lane'de durmayı Türkiye'de gazeteci olmaktan daha zor hale getiren bu yetenekle koridorda, savaşta, havada, karada her türlü vaziyetin içine sokmak çocuk oyuncağı. Bu yeteneği de tıpkı diğer yetenekler gibi rakibi aydınlatır ama bunu alan şeklinde yapar. Bir de kodumun Hero'sunda öyle bir build var ki daha ilk itemden %20, aldığı mavi güçlendirmeler, rünler falan derken daha oyunda adam akıllı savaş bile yokken %45 bekleme süresinde azalma kazanıyor. Zaten ondan sonrası tamamen size kalmış. To be or not to be kolsuz. O yüzden ben biraz Lux'ın kombosundan bahsedeyim. Öncelikle Q atarak adamı yerine sabitlemeniz lazım. Bunu yapmaktaki en temel amaç kullanacağınız diğer yeteneklerden adamın kaçmasını engellemek. Sonrasında eğer ki adamın size karşı saldırıda bulunacağını öngörüyorsanız W yani kalkan yeteneğini atacaksınız. Bunu yaparken W yani kalkanı muhtemel olarak koşacağınız yöne doğru atmalısınız. Ki kalkanın uçtuktan sonra Lux'a dönme mesafesi kısalmış, yani kalkanı daha çabuk yenilemiş olur. Q'yu ve W'yu attıktan sonra E'yi atacaksınız. Ama hemen patlatmayacaksınız. Çünkü önce Q'dan gelen pasifi patlatmak için bir tane düz vuracak, sonra E'yi patlatacaksınız. E'yi patlattıktan sonra bir düz vuruş daha yapıp tekrar pasifi çaktıktan sonra son olarak ultinizle adamı mezara gömeceksiniz. İyi günler Türkiye. Lux ile ana bacı vodka yarışmamıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde dünyanın en tatlı, en sevimli, en toltiş şampiyonu olan Lux'ın başka şampiyonları çıldırtmasına hep beraber birinci elden tanıklık edeceğiz. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hemen şampiyonlar arası laf dalaşı müsabakalarına başlasak mı ha? Ne dersiniz? Bugünkü müsabakamızda Lux'a kafa tutacak cengaverler şunlar: Lucian, Twitch, Ezreal ve Zed. Ve huzurlarınızda laf dalaşları başlasın. First round. Lucian versus Lux. Fight. Gülümsersen sen de ışık olabilirsin. Gülümse mi? Peki. Gülümsüyorum işte. Belli olmuyor mu? Eminim eşin ruhunu acımasız bir yaratığa terk ettiğin için seni affetmiştir. Really, nigga? Second round. Twitch versus Lux. Fight. Odaklanmam lazım ama gülümsemeden duramıyorum.
Güneşin tek güzel yanı sütü ekşitip bozması bence. Sarılmak her sorunu çözer. Ama burnumu tıkasam küser misin? Third round. Ezreal versus Lux. Fight. Biz şimdi çıkıyormuşuz, öyle mi? Daha hiç konuşmadık bile. Final round. Zed versus Lux. Fight. Karanlığın kılıcıyım. Ölümün gölgesi. Önce arkadaş olmaya çalışsak? Olmaz mı? Gülümsersen sen de ışık olabilirsin. Gölgeler beni aydınlatıyor. Gerçeğin ışığı karanlıkta saklı. Gölgelerin gücü adına. Aslına bakarsan ışık olmasaydı gölge de olmazdı. Ve son olaraktan bu Blonde'un ulti yeteneğinin adı Son Parıltı. Hani insanlar ölüm anına yaklaştıkça hep diyorlar ya, bir ışık gördüm. O ışığın sonunda birisi bana gel gel yaptı. İşte o biri bu manyak koyayım. Ulan ışık dediğin umuttur, güzelliktir, rahatlık, ferahlıktır. İnsanlar ev alırken, bitkiler büyürken, bedenler güneşlenirken ışığa doğru çevirir yüzlerini. Ama bilmezler ki her şeyin fazlası zarar. Allahu Ekber! İşte bu ayaklı solaryumda fazla ışığın zararlı olduğunun en net kanıtı. Sera gazları yüzünden delik deşik olmuş atmosferden içeri abanan mor ve ötesi ışıklar gibi s**timin rosu. Adı ışık. Kendisi zehir. Bu arada bu tanıtımlarda anlattığım şeylerin hiçbiri yalan bilgi falan değil ha. Hepsi %100 gerçek bilgiler. Geçenlerde biri Facebook'ta paylaşmıştı, orada gördüm. Bu ultinin lazeri tıpkı Lux'ın Q'su ve E'sinde de olduğu gibi rakiplere hasar verip aydınlanma efekti bırakıyor. Ama bu ulti ilki ulti attan da otomatik patlayacak. İkincisi de diğerleri gibi normal atakta patlayacak şekilde 2 tane aydınlanma çakıyor. Buradaki what the fuck'lık şu. Sıkılmayın diye oraları hızlandıracağım. Bu ultinin taban hasarı son seviyede 500 ve AP oranı %75. Aydınlanma pasifinin taban hasarı son seviyede 190 ve AP oranı %20. Yıldırımların Efendisi'nin son seviyede taban hasarı 180 ve AP oranı %10. Yani eğer ki Lux bir rakibe ulti atıp bir tane düz vuruş yaparsa hem ultinin hasarını hem de 2 tane aydınlanmanın hasarını hem de 3 kere hasar verdiği için Yıldırımların Efendisi'nin hasarını vuruyor. Ve bütün hasarların toplamı 1060 artı Lux'ın AP'sinin %125'ine tekabül ediyor. Late game'de itemlerin full Lux'ın 700 civarı AP'si olduğunu varsayarsak 700'ün %125'i 875 ediyor. Yani totalde Lux sadece ulti atıp bir tane düz vuruş yapınca 1060 artı 875 yani 1935 hasar vuruyor. Yani sadece 2 basit hamlede 2K hasar vuruyor kodumun kaşarı. Son gelen yamalarda bir de buffladılar bu ultiyi. Artık Lux son seviyedeyken ultiyle birini öldürünce ultinin cooldown'u yarıya iniyor. Zaten late'de %45 bekleme süresinde azalma varken 27 saniyede bir gelen ulti artık birini öldürünce 13 saniyede bir geliyor. 13 saniyede bir 1935 hasar vurabilmek nedir lan? 27 saniyede bir vurmak yeteri kadar saçma değilmiş gibi bir de böyle bir güçlendirme niye yaparsın Riot? Tamam anladık. Destansı kostüm çıkardınız. Elementalist Lux. Çok heyecanlısınız. İnsanlar Lux'ı daha çok oynasın da sizin bu çakma Gavatar kostümünüzü alsın istiyorsunuz. Okey. Ama bunu yaparken oyunun dengesini sikmenize ne gerek var be abicim? Her çıkardığınız hero'yla, her çıkardığınız kostümle o hero'ları güçlendirmeyi kesin artık. Lütfen diyorum Riot. Yapmayın. Çünkü sonrasında şöyle tepkilerle karşılaşabilirsiniz.
Yoruldum lan. Ulan ne bitmez çilem varmış. Aşiretler sanki birini kesince ikisi geliyor. Tavşan gibiler anasını satayım yeter ulan yeter. Şerefsizler işlek durmuyorlar ki tek olanları daha çabuk keseyim. Bir bitmediniz amına koyayım. Lanet. Olasıca. Taşlar. İşlikten buna ne cemme geldim lan ben. Ömrümü çürüttün ömrümü. Yeter lan ananı yeter. Oh be sonunda bitti. Bu iş böyle yapılır adamım. Rakibin ormanını işte böyle çalarlar. Ah siktir. Şaka lan şaka.